Hayatınızdaki en doğal eylem olan nefes almanın bir anda kabus gibi bir işkenceye dönüştüğünü düşünün. İşte boğulmak tam olarak bu durumun adıdır. Ama filmlerde gördüğünüz o çırpınışlar hikayenin yalnızca yarısı. Peki panik, acı ve ıslak ateş gibi yanma hissiyle savaşırken her şeyin bittiği o son saniyelerde inanılmaz bir huzur ve öfori hissi gerçekten geliyor mu? Bugün hepimizin bilinçaltında yatan o büyük korkuya bilimsel ve ürkütücü bir yolculuk yapacağız. Video ilerledikçe korkutucu ve bir o kadar da ilginç bir hal alacak. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Boğulma hissi genellikle bir anda ve büyük bir panikle başlar. Vücudunuzun suyun üstünde kalmak için verdiği hayatta kalma mücadelesi tam bir karmaşa ve kontrol kaybı demektir. Bu anlar o bilindik sakın panik yapma sözünün tamamen anlamsızlaştığı anlardır. Birinci aşama şok ve içgüdüsel çırpınma 20-60 saniye. Her şey beklenmedik bir şekilde suyun altına girdiğiniz ya da suyun sizi yüzeyde tutan gücünü kaybettiğiniz o ilk şok edici saniyede başlar. Beyninizdeki hayatta kalma içgüdüsü anında devreye girer. Ancak bu maalesef sesli bir yardım çağrısı değildir. Uzmanlar buna içgüdüsel boğulma tepkisi diyor. Boğulan bir kişi ağzını suyun yüzeyinden yeterince yukarı çıkaramaz. Tüm enerjisini nefes almak için harcar. Kollar yana doğru bastırır. Bacaklar alt kısımda çırpınır. Boğulmak sessiz bir eylemdir. Bağırmaya çalışsanız bile nefes almak için suyun yüzeyine çıktığınız o kısacık anda ciğerlerinize hava yerine sadece su damlacıkları dolar ve tekrar batarsınız. Peki o an aklınızdan geçen tek şey ne? Tabii ki hava. Bu aşama aynı zamanda vücudun suyun içeri girmesini engellemek için soluk borusunu otomatik olarak kapattığı, nefesinizi tutmaya çalıştığınız ilk ve en şiddetli aşamadır. Vücudunuz bu refleksi ne kadar sürdürebilir dersiniz? İkinci aşama hava açlığı ve vücudun ihaneti. Nefesinizi tutmak için verdiğiniz bu savaş uzun sürmez. Tipik bir yetişkinin nefesini tutma süresi panikle birlikte genellikle 1 dakikanın altındadır. Vücudunuz kandaki karbondioksit seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaştığını fark eder. Bu beyne giden bir alarm zilidir. Nefes al, şimdi. İşte bu noktada vücudunuzun kontrolünü kaybedersiniz. İstemsiz bir şekilde nefes alma refleksi devreye girer ve tüm iradenizi ezer. Çoğu zaman gırtlağınızdaki kaslar suyun akciğerinize girmesini engellemek için son bir çaba gösterir ve spazm yaşar. Buna laringospazm denir. Bu spazm hava yolunu tıkayarak sizi kuru boğulma denilen bir duruma soksa bile çoğu zaman sadece saniyeler sürer. Spazmın bitmesiyle birlikte o dayanılmaz hava açlığı hissiyle beraber ilk yudumunuzu alırsınız. Bu boğazınızı yakan, ciğerlerinize giren o tuzlu veya klorlu sıvının acısıdır. Hayatta kalanlar bu hissi ıslak ateş veya içten yanma olarak tanımlıyor. Su soluk borunuzdan aşağı doğru akarken panik ve fiziksel acı doruk noktasına ulaşır. Bu an vücudunuzun size son kez hayır dediği ancak mecbur kaldığı o kritik andır. Boğulma deneyimi sadece panikten ibaret değildir. Vücut oksijen seviyesi düştükçe bir dizi fizyolojik tepki vermeye başlar. Sanki tüm sisteminiz yavaş yavaş ve acımasızca kapanışa geçiyormuş gibidir. Üçüncü aşama görme bulanıklığı ve kalbin yavaşlaması. Su ciğerlerinize dolmaya başladığında veya hava yolunuz tıkandığında vücudunuz hızla hipoksiye yani oksijen yetmezliğine girer. Beyin kendini korumaya çalışır ve öncelikle organlara kan akışını yönlendirmek için dalış refleksini tetikler. Kalp atış hızınız düşmeye başlar. Bu sanki bir filmdeki gerilimli sahne yavaş çekime alınmış gibidir. Oksijen eksikliğinin ilk belirtileri zihninizde kendini gösterir. Baş dönmesi, kafa karışıklığı ve oryantasyon kaybı başlar. Gözleriniz bulanıklaşır. Bazı hayatta kalanlar vizyonlarının kenarlarının kırmızı veya tünel şeklinde daraldığını anlatır. Bütün gücünüzle çırpınmaktan yorgun düşersiniz. Enerjiniz tamamen biter. Bu yorgunluk sizi suyun derinliklerine doğru çeken bir mıknatıs gibidir. Artık sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da çaresizlik hissi sarar. Bu noktada çevre sesleri tamamen boğuklaşır. Yüksek sesli yardım çağrıları bile artık fısıltıdan ibarettir. Tamamen yalnızsınızdır ve yardım eli size uzanana kadar geçen her saniye beyninizdeki hücreler için kritik öneme sahiptir. Peki bu sessizlikte müdahaleyi bırakmanın eşindeyken zihniniz size ne fısıldar? Dördüncü aşama bilinç kaybı ve huzur yanılsaması. Yaklaşık 1-2 dakika sonra. İşte geldik boğulma deneyiminin en şaşırtıcı ve en çelişkili aşamasına. Videonun başında bahsettiğimiz o korkunç dinginlik anına.
Şiddetli oksijen yetmezliği yani hipoksi ilerledikçe beyninizdeki bilinç kapanmaya başlar. Artık acı, panik ya da korku hissetmezsiniz. Oksijen eksikliğinin yol açtığı öfori ve uyuşukluk hissi devreye girer. Hayatta kalan bazı insanlar bu aşamayı sanki uykulu bir rahatlama veya ağırlıksız bir his olarak tanımlar. Beyninizdeki mücadele sona ermiştir. Kaslarınız gevşer, laringospazm biter. Bu gevşeme suyun akciğerlere çok daha rahat girmesine neden olur. Vücut artık savaşmayı bırakmıştır. Bu saniyelerde her şeyin yavaşladığı, seslerin kaybolduğu o korkunç dinginlik başlar. Boğulma, ölümün son saniyeleri, bilinci kapanan kişi için sanıldığı gibi acı verici değil, tam tersine huzurlu bir yanılsama sunabilir. Ancak bu, vücudun geri dönüşü olmayan bir yola girmesidir. Bu yanılsamadan kısa bir süre sonra bilinç tamamen kaybolur. Ortalama olarak suyun altına girdikten 1 ila 2 dakika sonra kişi bilincini yitirir. Bu, kurtarılma şansının hızla azaldığı ve kalıcı beyin hasarı riskinin başladığı kritik eşiktir. Bilinç kaybından sonraki süreç tamamen fizyolojiktir. Ancak bu aşama boğulmanın geri döndürülemez etkilerini gösterir. 5. aşama, kalp durması ve geri dönüşü olmayan hasar. 2 ila 6 dakika sonra. Bilinç kapandıktan sonra oksijen açlığı nedeniyle hayati organlar işlevlerini durdurmaya başlar. Özellikle beyin oksijensizliğe karşı aşırı hassastır. 4 ila 6 dakika boyunca oksijensiz kalan beyin hücreleri geri dönüşü olmayan hasarlar görmeye başlar. Bu boğulmanın en trajik ve en kalıcı sonucudur. Kalp oksijen yetmezliği nedeniyle zayıflar ve ritmi bozulur. Sonunda kalp durması, kardiyak arrest meydana gelir. Akciğerlere dolan su kanın oksijen almasını tamamen engeller. Dışarıdan bakıldığında cilt, dudaklar ve tırnak uçları morarmış bir hal alır. Vücut artık hayata tutunmayı bırakmıştır. Hayatta kalma hikayeleri genellikle bu aşamadan hemen önce mucizevi bir şekilde kurtarılan insanların hikayeleridir. Her bir hikaye suyun altında geçirilen her saniyenin yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide ne kadar belirleyici olduğunu gösterir. Soğuk su bazı durumlarda bu süreci yavaşlatsa da beynin dayanma gücünün sınırları çok keskindir. Bu noktada hayata geri dönmek artık bir mucizeye bağlıdır. Boğulma panikle başlayıp fiziksel bir isyanla devam eden son saniyelerde ironik bir şekilde huzur yanılsamasıyla sonlanan korkunç bir süreçtir. Bir anlığına kontrolü kaybettiğiniz bu süreçte size göre en korkutucu aşama hangisi olurdu? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Eğer bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa vücudun kontrolünü kaybetmenin başka bir dehşet verici formunu anlattığımız ameliyat sırasında uyanmak ne hissettirir videomuzu da izlemelisiniz. Tabii ki beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere, hoşça kalın. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bir sonraki video sizce ne olmalı? Yorumlarda yazın. En çok beğeni alan video fikri hakkında video yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki video belki sizin fikriniz olur. Sıradaki videoda görüşürüz.